Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için börek tadında tam 40 kattan oluşan ve sadece 4 bezeyle çok kolay bir şekilde hazırladığım muhteşem bir çörek tarifi hazırladım. Eğer sizler de tarifimi dikkatli bir şekilde izlerseniz evlerinizde bu muhteşem tel tel ayrılan çöreği kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdi çöreğimizin yapımına başlıyorum. Hamurum için öncelikle 1 yemek kaşığı kuru mayayı, 1 tatlı kaşığı toz şekeri yoğurma kabına alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık sütü de ekledikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Daha sonra önceden elemiş olduğum unumu kontrollü bir şekilde ekleyip 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurmak için toplamda 3 su bardağı un kullandım ve unumu kontrollü ve yavaş bir şekilde ilave ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi spatulamı kenara aldıktan sonra yoğunlaşan hamurum elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kesinlikle ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur yoğuracağız. Orta sertlikte ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamuru yoğurma kabında şöyle bir toparladıktan sonra masama biraz un serpiştirerek özlü bir hamur elde edinceye kadar masada yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurum gerçekten sakız gibi muhteşem bir kıvam aldı. Sizlere de daha yakından göstermek istiyorum kıvamını. Görmüş olduğunuz gibi orta sertlikte muhteşem bir hamur elde ettik. Şimdi hamuru yuvarladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hızlı bir şekilde bütün bezelerimi hazırladıktan sonra bir tabağın zeminini unluyorum ve 4 tane bezemi tabağıma alıyorum. Üzerini temiz bir poşet ve temiz de bir bezle kapattıktan sonra 15 dakika oda sıcaklığında bezelerimi dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezelerimiz kendini salacak, daha güzel kıvam alacak ve daha kolay açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi sakız kıvamında muhteşem bir kıvam aldı hamurumuz. Şimdi bezelerimden bir tanesinin altını üstünü unlayarak diğer bezelerimi de kenara kaldırıyorum. Ve ilk bezemden başlayarak açmaya başlıyorum. Ben bezelerimi açarken oklava kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz merdane ile de bezelerinizi kolay bir şekilde açabilirsiniz. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için ve çok güzel bir şekilde dinlendiği için hiç zorlamadan saniyeler içerisinde kolay bir şekilde açılıyor. İlk yufkamı güzelce açtıktan sonra kenara kaldırıyorum ve diğer bezelerimi de aynı işlemle açmaya devam ediyorum. 4 tane bezemin hepsini açarak kenara kaldırdım arkadaşlar. Son bezemi de açtıktan sonra önceden eritmiş olduğum tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bu yağ karışımını açmış olduğum bezenin üzerine her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yağlarken yufkanın hiçbir kuru tarafı kalmamasına özen gösteriyorum ve diğer açmış olduğum yufkayı yağladığım yufkanın üzerine kapatıyorum. Ve kenarlarından elimle düzelterek 2 yufkayı birbirine eşitliyorum. Bütün yufkalarımın arasını tek tek yağlayarak üst üste katlıyorum. Bu aşama çöreğimizin katmerlenerek kat kat tel tel pişmesini sağlayacak arkadaşlar. Ve son yufkamı da yerleştirip üzerini yağladıktan sonra hazırlamış olduğum peynir karışımından çöreğimin üzerine yerleştiriyorum. Ben bugün beyaz peynir ve kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile çöreklerinizi hazırlayabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra hamurumu kenarlardan çekiştirerek biraz daha büyüttüm
Ve bir kenarından içe doğru katlayıp artan yağımla bu katmanı da güzelce yağlıyorum. Şimdi yufkanın diğer tarafını da içe doğru güzelce katladıktan sonra elimle düzeltiyorum. Çöreğimize kat kat görüntüsünü verecek olan bu katlama işlemidir arkadaşlar. Bu yüzden hiç atlamadan dikkatli bir şekilde bu aşamaları uygulamamız gerekiyor. Kalan son yağımla da katlamış olduğum yufkanın üzerini yağladıktan sonra elimle bastırarak biraz daha açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha şimdiden üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı bile. Bu aşamada katlamış olduğum yufkayı tam ortadan ikiye keserek rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Çöreğimizi bu aşamaya kadar yaptıktan sonra difrizde muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra tüketeceğiniz zaman çıkararak ilk günkü tazeliğiyle pişirip tüketebilirsiniz. Hatta kahvaltıya tüketmek istediğinizde hamurunu akşamdan hazırlayıp sabah kolaylıkla pişirebilirsiniz. Ve şimdi diğer hamur parçasını da rulonun etrafına sarıyorum. Daha şimdiden çöreğimizin kat kat görüntüsü oluştu bile arkadaşlar. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için bu son mayalandırma işlemi de gerçekten önemli arkadaşlar. Şimdi üzerini temiz bir poşet ve temiz de bir bezle kapatarak oda ısısında 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurum gerçekten çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi iki elimle hamurun üzerine bastırarak çöreğimi açmaya başlıyorum. Biraz büyüttükten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Ve tepsimin boyutuna göre biraz daha elimle kenarlarından ittirerek açmaya ve düzeltmeye devam ediyorum. Şimdi üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısını alıyorum ve bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde güzelce yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısı sayesinde çöreğimizin üstü nar gibi kızararak pişecektir. Ve bu arada fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 200 derecede ayarladım. Yumurta sarısını güzelce sürdükten sonra üzerini çörek otu ve susamla süslüyorum. Sizler dilerseniz çöreğinizi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben çörek otu ve susamla süslemeyi tercih ettim. Çöreğimizin şekli de görüntüsü de gerçekten muhteşem oldu. Artık hazır olan çöreğimi pişmesi için fırınıma götürüyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve bu muhteşem tarifi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak benim için yorum kısmına ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Çöreğim artık fırından çıktı ve altı da üstü de bir ayarda nar gibi kızardı. Hala dumanı üstünde ama size şöyle ne kadar arasının kat kat olduğunu da göstermek istiyorum. Bu kat kat görüntüyü elde etmek için görmüş olduğunuz gibi sadece 4 beze açtık arkadaşlar. Gerçekten içi tel tel ayrılan, dışı pul pul dökülen harika bir çörek tarifi oldu. Ben çörek diyorum ama aslında görüntü olarak da lezzet olarak da börek tadında bir çörek oldu arkadaşlar. Börekten hiçbir farkı yok. Arası görmüş olduğunuz gibi kat kat, üzeri pul pul dökülen bir tarif oldu. Bana güvenerek tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hem oldukça az malzemeli hem yapımı oldukça kolay. Muhteşem bir tarif oldu. Şöyle iç dokusunu size daha yakından göstermek istiyorum. Ne kadar tel tel ayrıldığını. İçi de hiçbir şekilde hamurlaşma, katılaşma kalmadan harika bir şekilde pişirdim. Burada bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, şimdi ücretsiz bir şekilde abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız
paylaşmış olduğum bu güzel tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.